Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda parmaksız eldiven yapılışını sizlerle paylaşacağım. Benden istediğiniz bir modeldi. Yapımı oldukça kolay. Bir günde birkaç tane örebileceğiniz harika bir model. Renk renk örüp sevdiklerinizle hediye edebileceğiniz harika bir proje diye düşünüyorum. Ben burada klasik koton iplerden kullandım. Bakın koton ipimi de göstermek istiyorum. Bordo rengini kullandım. Gerçekten çok güzel bir renk. Nako'nun koton ipi 100 gram 330 metre uzunluğunda bir ip. Renk numarası da 97584. Ve burada benim kullandığım tığ numaram ise 2,5 milimetrelik bir tığ kullandım. Eliniz çok sıkı ise 3 milimetre de tercih edebilirsiniz. Burada aynısından 2 tane örüyoruz. Sağ sol el hiç fark etmiyor. Aynısından 2 tane eldiveni örüp tamamlıyoruz. İlk önce bileğimizin ölçüsünde burada bir lastik örüp ardından yukarı model kısmını oluşturuyoruz. Çok kolay bir model. Dediğim gibi bir günde 2-3 tane rahatlıkla örebilirsiniz. Toplamda ben burada 35 gram koton ip kullandım. Çok az da ip gidiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın şöyle elimde duruşunu da göstermek istiyorum. Bakın bileğimizin ölçüsünde burada lastik kısmını oluşturdum. Ben çok sık yapmadım bu lastik kısmını. Bileğimi çok sıkmasını istemedim. Ardından yukarı model kısmını oluşturdum. Gerçekten şahane duruyor. Aynısından 2 tane örüp eldivenimizi tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız projeleri Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi tarifimize geçelim. İlk önce burada zincir çekerek işe başlayacağım. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bakın buradaki lastik kısmının bu kısmı yapacağız. Şimdi buranın ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın lastiğin kalınlığını ben şu şekilde tam 6 santim olacak şekilde yaptım. Daha ince de yapabilirsiniz. Tamamen burada kendi zevkinize göre arttırıp buradaki lastik sayısını azaltabilirsiniz. Ben burada 16 zincirle başladım. 15 tane sık iğne üzerine lastiğimi oluşturdum. Şimdi burada ipimi aldım. İpimi ilk burada kilit yaptım ve bunu zincirden saymıyorum. Ve toplamda 16 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip geliyorum. 16 tane zincir çektim. Şimdi zincirin ön yüzü burası. Arka yüzünü çevireceğim ve hemen bir önceki yani 15. zincirin içine batacağım. Bakın zincirin arkasındaki tek duran ilmeklere batacağım. Buraya battım, ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. İlk sık iğnemi yapmış olduğum bir yanındaki zincirin içine battım. Tekrar buraya bir tane sık iğne. Bu şekilde zincirin arka ilmeklerine batarak sıramızın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim ve burada 15 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir üst sıra için kenarda bir zincir çektim. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bakın şu şekilde baktığımız zaman sık iğne başaklarını görüyoruz. Buradaki başakların bakın arkasındaki ilmeklere batacağım. Hemen ilk önce bir zincir çektiğim yerin hemen dibindeki ilk sık iğnemizin bakın arkasındaki duran tek ilmeğe battım. İlmek çıkarttım ve ilk sık iğnemi bu noktaya yaptım. Bakın ikinci sık iğnenin bakın başak bu şekilde. Onun ikisini birlikte almıyorum. Bakın üstteki duran tek kanadına batıp tekrar buraya bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerin üstteki duran tek kanatlarına birer defa batıp bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın en son
yaptığım sık iğnenin üstteki duran tek kanadına battım ve bu şekilde 15 tane tekrar sık iğnem olmuş oldu. Tekrar bir üst sıra için kenarda bir zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bakın hemen bir zincir çektiğim yerin dibindeki ilk sık iğnenin üstteki duran tek kanadına batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde yaparken sık iğnemizi bu şekilde çeviriyorum. Kendime doğru çevirdim. Bakın üstteki duran tek kanatlarına bu şekilde batıp lastiğimizi öreceğiz. Tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son burada bir tane sık iğnem kaldı. Bakın 3. sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar bir zincir çekip örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen bir zincirin dibindeki ilk sık iğnenin üstteki duran tek kanatlarına bu şekilde hep sık iğnelerin bakın üstteki duran tek kanatlarına batacağız. Hep kenar dönüşlerde de birer zincir çekeceğiz ve ileri geri bilek ölçümüze kadar büyüteceğiz. Şimdi ben burada buradaki lastiğimi büyütüp geliyorum. Sıramı tamamladım. Benim için yeterli bir ölçü. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sizler de kendi bilek ölçünüze göre burada örüp bu şekilde ayarlama yapmanız gerekiyor. Ben şimdi kendi bilek ölçüme göre kaç sıra yaptığımı ve ölçü olarak da paylaşacağım. Şimdi bakın buradaki bizim şu şekilde her bir sütun, bakın şöyle her bir sütun bombeli sütunlarımız, burada her bir sütunumuz bizim iki sıradan oluşuyor. Bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32. Tam 32 sıra ördüm. 32 sıra yani çiftle bitirmiş oldum. Tekle bitirmedim. Ölçü olarak da vermek istiyorum. Bakın ölçü olarak uzunluk 17 santim. Ve eni bakın 6 santimde eni var. Şimdi burada lastiğimizi birleştirip ondan sonra model kurmaya başlayacağız. Buradaki iki ucu birleştirmesini yapacağız. Bakın başladığım ipim sol kenarda kaldı. Ve yumaktan gelen ipi de bakın içeride bırakacağım. Şu şekilde içeride tutuyorum. Ve iki ucu birleştireceğim. İlk önce bakın hemen kenardaki ilk sık iğneyi bakın kenardaki sağlam olması için ilk önce ikisini birlikte alıyorum. Şimdi bu ilmeğimizi buradan çıkartacağım. Bakın bu ilmeği çıkarttım. Üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi yumaktan gelen ipi bakın iç tarafa alacağım ve ilmek kaydırma yöntemiyle iki ucu birbirine birleştireceğim. Hemen yanındaki yani ikinci sık iğnenin bakın alttaki duran tek kanadına battım ve bu taraftaki ikinci sık iğnenin bakın tam o da içte kalan tek kanadına batıp şimdi buradaki bakın ipimiz altta kalacak. Bunu ilmek aldım ve bunun arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın ilk önce üstteki duran ilmeğe batıyorum. Bakın ilmeklerin hep içteki kanatlarına batıyorum ve onun karşısındaki gelen bakın sık iğnenin içteki duran tek kanadına battım. İlk önce bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın hep ilmeklerin içteki duran tek kanatlarına batıyorum. Tığda 3 ilmek var. Bu ipimiz hep içte kalacak. Tığın üzerine ilmek alıyorum. Bu ilk önce bu iki ilmeğin arasından ipimi çıkartıp en son ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle iki ucu birbirine birleştireceğiz. İsterseniz burada karşılıklı sık iğne yaparak da birleştirme yapabilirsiniz.
Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın hiç belli değil. Burada ilmek kaydırma yaptığımız yer. İster buradan devam edip model kurmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz diğer tarafı diğer yönünde çevirebilirsiniz. Diğer tarafını çevireceğim. Diğer tarafını şu şekilde çevirdim. Buradan devam edeceğim. Artık model kurmaya başlayacağız. Bakın ilmeğim benim bu yönde. Şimdi buradan devam edip model kurumuna başlayacağım. Bakın başladığımız kısa ipimiz, lastiği başladığımız kısa ipimiz bakın bu noktada. Şimdi buradan 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Hemen ilk önce buradaki zincirin dibindeki boşluğa buraya batıp ilmek çıkarttım. Bakın tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığdaki kalan 2 ilmeği çıkarttım. Bakın zincirle 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Arada 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi aynı zincir buradaki aynı boşluğu kullanıyorum. Buradaki aynı noktaya battım. İlmek çıkarttım. 2 2 bakın 2 defa da çıkarttım. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya battım. Ve ikinci ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi modeller arasında arada zincir çekmeyeceğiz. İpimi doladım. Şimdi burada bakın hemen yanında burada oluşturduğumuz bakın sütunumuz var. Bunlar tepeler, buralara hiç batmıyoruz. Şimdi biz sayarken buradaki boşlukları şu şekilde sayacağız. Buradaki hiç tepeleri saymayacağız. Bu aradaki kalan bakın çukur kısımlar var. Bunları sayacağız. Model kurulumunu bu aralara yapacağız. Şimdi ilk buradaki modelden sonraki ilk aradaki çukur boşluğunu buraya atlıyorum. Bir sonraki bakın ikinci buradaki sütunun arasındaki boşluğa bu noktaya modelimi oluşturacağım. Önce buraya bir tane ikili trabzan, tekrar aynı noktaya battım ve ikinci ikili trabzanımı oluşturdum. Arada 2 tane zincir ve aynı boşluğu kullanıyorum. Tekrar aynı noktaya battım. 1 ve 2. 2 tane trabzan, arada 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Bakın şimdi ilk önce buradaki bir sonraki birinci sırayı atlıyorum ve bir sonraki ikinci sıranın tepesindeki buradaki boşluğa battım. Tekrar buraya önce 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 2 tane ikili trabzan. Bakın modelin 3 tanesini oluşturdum. Bir sonraki ipimi doladım. Bir tane buradaki sütunu atladım ve ikinci sütunun tepesindeki boşluğa ilk önce buraya 2 tane trabzan, arada 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan. Bu şekilde modelimizi oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın burada ben 8 tane model oluşturdum. Sıramın sonunda da bakın şurada bir arada boşluk var. Bir tane de burada bir boşluk var. Ben bu kadar arada açıklık olmasını istemiyorum. O yüzden bir tane daha buraya model yapacağım. 9. modeli de oluşturacağım. İpimi doladım. Şimdi hemen bir sonraki bakın aradaki buradaki boşluğu atlıyorum ve onun yanındaki sütunun tepesine buraya son modelimi de oluşturacağım. Bakın 9. modeli de yaptım. Şimdi benim oluşturduğum buradaki ilk modelim var. Burada 3 zincir çekmiştik. Bir de yanında trabzanımız vardı. Şimdi zincirin yanındaki ilk trabzanın tepesine buraya batıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum. Bakın ilk sırayı tamamladık ve toplamda burada 9 tane modelim oldu. Bakın şöyle de göstermek istiyorum.
Tam bu şekilde görünüşü. Şimdi modelin ikinci sırasını oluşturacağım. Trabzanın tepesine ilmek kaydırmayla sıramızı tamamlamıştık. Şimdi 2 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Tam zincir boşluğuna geldim. Şimdi burada bir üst sıra için tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. Şimdi ipimi doladım. Şimdi aynı zincir boşluğuna batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Zincirle 2 tane oldu. Tekrar arada 2 zincir, aynı boşluğa batıp tekrar 2 tane ikili trabzan. Bakın ilk modelimi oluşturdum. İpimi doladım. Şimdi biz bu sırada hep modelimizi 2 zincirlik boşluklara tekrar modelimizi oluşturacağız. Şimdi 2 zincirlik boşluğa atladım. Bakın arada hiç modeller arasında zincirimiz olmayacak. Önce 2 tane trabzan, arada 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa atladım. Buraya önce 2 tane trabzan, arada 2 zincir ve aynı noktaya 2 tane tekrar trabzan. Bakın bu şekilde bu sırada da modellerimizi oluşturacağız. Hep 2 zincirlik boşluklara 2 tane trabzan, 2 zincir ve tekrar 2 tane trabzan şekilde ilerleyelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Toplamda yine ilk sırada yaptığımız gibi 9 tane model oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi biz sıranın başına 3 tane zincir çekmiştik. Hemen yanındaki trabzanın tepesine buraya batıp ve ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıra için bakın hemen buradaki 2 zincirlik boşluk var. Buraya battım ve ilmek kaydırmayla bu 2 zincirlik ara boşluğa geldim. Hep modelimiz buradaki 2 zincirlik ara boşluklara tekrar modelimizi oluşturacağız. Şimdi sıranın başlangıcı için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. İpimi doladım. Şimdi aynı zincir boşluğuna batıp trabzan yaptım ve zincirle 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi arada 2 tane zincir, ipimi doladım ve aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan. Bakın sıranın başındaki ilk modelimizi yapmış olduk. Bir sonraki bakın 2 zincirlik boşluğa tekrar ilk önce 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan. Bakın bu şekilde 3. sırayı da tamamlayacağız. Hep 2 zincirlik boşluklara yapacağız. Sıranın sonunda dediğim gibi trabzan tepesine ilmek kaydırma yapacağız. Tekrar bir üst sıra için 2 zincirlik boşluğa da bir ilmek kaydırma yapıp tekrar 3 zincir çekip buradaki anlattığım gibi tekrar modelimizi kuracağız. Bu şekilde devam edelim. Toplamda burada 5 sıra öreceğiz. 6. sırayı da yaparken 5. sırayı tamamlayacağız. 6. sıranın da sıranın sonunda bakın sıranın sonuna doğru geldiğimiz zaman 2 tane burada modelimiz kalacak. Onu da parmak açıklığı için oluşturacağız. 6. sıranın 2 tane son 2 tane modelini örmeyelim. Tekrar o noktayı sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde 5 sıra tam ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıranın da bakın sonuna doğru gelmek üzereyim. 6. sıranın da son 2 tane sıranın sonunda modelim kaldı. Şimdi burada parmak açıklığını oluşturacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradaki bizim bakın yaptığımız parmak açıklığını bu şekilde oluşturacağım. Şimdi buradan aynı şekilde bakın modelimi devam ettireceğim. Buradaki son 2 tane modelimi atlayacağız. Bunu örmeyeceğiz. Direkt burada son 2 tane modelim kaldı ve birleştirmesini yapacağım. Bu şekilde parmak açıklığını oluşturacağız. Bakın buradaki bizim 9 tane modelimiz vardı. 7 tanesini tam ördüm. 6. sıradayız. 7 tanesini tam ördüm. Son 2 tane modelimi örmedim ve şimdi burada ilk yaptığım modelin bakın zinciri atlıyorum ve ilk yanındaki trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum.
Aynı şekilde şimdi buradaki biz 7 model üzerinden tekrar modelimizi devam ettireceğiz. İlk modeli burada ilmek kaydırma yaptım. Şimdi hemen bakın 2 zincirlik boşluğa geldim ve buraya da bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi biz 6. sırayı tamamladık. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. 3 tane tekrar zincir. Buradaki boşluğa bir trabzan, 2 tane zincir ve aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan. İpimi doladım ve bir sonraki 2 zincirlik boşluğa buraya ilk önce 2 tane trabzan, 2 zincir ve aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan. Bakın bu şekilde artık 7 tane model üzerinden devam edeceğiz. Sıranın sonuna bakın geldiğimiz zaman bakın 7. modeli de buradaki 2 zincirlik boşluğa yapacağız. Diğer sıralarda yaptığımız gibi hemen bakın buradaki ilk yaptığım benim modeli burası. 7. modeli yaptıktan sonra trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştireceğiz ve tekrar buradaki 2 zincirlik boşluğa bir ilmek kaydırma, tekrar model kurulumu devam edeceğiz. 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda bakın şöyle sayı vermek istiyorum. Buradaki parmak açıklığı oluşturduktan sonra bakın 1, 2, 3 sıra öreceğiz. 3 sıra örelim. Ardından en son bitişi farklı bir modelle bitireceğim. Yani toplamda burada şu en son sırayı bakın saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 8 sıra öreceğiz. 8 sıramızı örelim tamamlayalım. En son buradaki kısmı bitişi de buradaki modeli sizlerle paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim ve 8. sırayı da tamamlamış oldum. Bakın şöyle parmak açıklığı yaptığımız yer 1, 2, 3, 4, 5 sıra burası. Onun üzerine de 3 sıra daha yaptık. Yani toplamda 8 sıra oldu. Şimdi 9. son sırayı paylaşacağım. Şimdi 8. sıranın birleştirmesini biz trabzanın tepesine batıyordum. Bu sırada 1, 2, 3. 3. zincirin içine batacağım. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 9. sıra için bir tane zincir çektim ve şimdi aynı zincirin dibindeki yani burada biz 3. zincire batmıştık. Aynı 3. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane sık iğne yapmış oldum. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi burada model oluşturacağım. Bakın tam 2 zincirlik boşluklara burada modelimizi oluşturacağız. İpimi doladım. Şimdi ilk 2 zincirlik boşluğa battım. Tığda 3 ilmek var. Birinci ikili trabzan ve aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan oluşturacağım. 2, 3, 4 ve 5. Bakın ilk modeli oluşturdum. Şimdi bu yaptığım trabzanları tam bakın orta noktaya bağlayacağım. Şimdi hemen dibinde 2 tane trabzan var. Diğer trabzanın bakın birinci trabzanın tepesine buraya battım. Sık iğne ile modelimi bağlamış oldum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi 2 zincirlik boşluğa buraya 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu yaptığım trabzanları bağlamak için bakın hemen 2 tane trabzan atlıyorum. Diğer modelin bakın birinci trabzanın tepesine batıp buraya sık iğneyle modelimi bağlamış oldum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi 2 zincirlik noktaya 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan. Şimdi bu modeli bağlamak için bakın diğer modelin birinci trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde modelimizi devam ettirelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Ben burada eldiveni tamamladım. Burada videosunu çektiğim kısım bir sorun olmuş. O yüzden bu kısmı tekrar paylaşacağım. Bakın şöyle sıranın sonuna geldiğimiz zaman son modeli yapıyoruz.
Bizim burada ilk yaptığımız sık iğnemiz vardı sıranın başında. Onun içine, o sık iğnenin içine ilmek kaydırmayla sıramızı birleştiriyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sık iğnenin içine en son ilmek kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. Ardından eldivenin iç kısmında o kısa ipimizi örgülerin arasından gizleyip fazla ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde eldivenimizi tamamladık. Harika bir eldiven oldu. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şimdi eldivenin son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip gittiğinin bilgisini paylaşacağım. İlk önce ölçü olarak vermek istiyorum. Bakın şöyle. Boyunun ölçüsünü verdiğim zaman bakın 18 santim boy ölçüsü var. Lastik kısmının ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın burası da 8,5-9 santim. Lastiğin buradaki enin ölçüsü, yukarı kısmının ölçüsünü vermek istiyorum. Burası 10 santim. Ve bakın en yukarıdaki azalan kısım burası da 8 santim. Toplamda ben 35 gram koton ip kullandım. Çok az ip gidiyor. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Renk renk örebileceğiniz harika bir proje oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.